Ve bunu kim niye izlesin gerçekten hiç bilmiyorum. Wow, bunların ne kadar çoğunu yaptım. Hadi şu nevresimleri bir yıkayalım balım. Bak, nevresimleri yıkayalım. Sana video açacağım YouTube'dan. Tablet vereceğim eline senin. İşte ADHD beyni bu şekilde hacklenir. Günaydın. Ekrana değil objektife bakma konusunda kendimi eğitmeye çalışıyorum ama benim için çok zor. Hemen yanda kendim varım ve ona bakmamak için çok zorlanıyorum. Ama bu 30. 50. videolarda falan aşabileceğim bir şey muhtemelen. O yüzden ilk videolarda bence bunu tolere edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Tatile gittim, tatilden döndüm. Annemin yanına gittim Antalya'ya. Gitmeden evvel çamaşır yıkayıp katladığım bir ADHD vlogu çekmiştim. Ve döndükten sonra daha fazla çamaşırla bir çamaşır yıkama ve katlama videosu çekmek durumundayım. Çünkü tabii ki bir bavul eşyanın tamamı bir şekilde yıkanıyor yani. Dün bayağı bir yıkadım her şeyi. Bugün hepsinin katlanması, kaldırılması lazım. Bugün ayın 23'ü galiba. 2-3 gün sonra akrabalarım misafirliğe gelecek diye böyle onun gerginliği var. Ev bayağı. Gelmeden eşim bayağı bir elinden geldiğince toplamış, süpürmüş ama tabii ki hemen geri dağıldı. Çünkü hafta sonu hiçbir şey yapmadık, etmedik. Mutfak dağıldı. Çok fazla çamaşır yıkandığı için yatak odası, banyo vesaire tabii ki dağınık. Banyo zaten temizlenmesi de gerekecek. Tabii ki tozları falan yani süpürmüş eşim sağ olsun. Yerleri falan süpürmüş ama hiç toz almamış haliyle. Bu tozların alınması lazım. Kitaplığın tozları, şunlar bunlar. Hmm, bakalım yani yetişir gibi düşünüyorum. Yetiştiği kadar. Ama bir taraftan da video çekme pratiği kazanmak için bir şekilde telefona bir yer bulup bunları yaparken video çekmeye çalışacağım. Bir taraftan da konuşurum diye tahmin ediyorum. Ve bunu kim niye izlesin gerçekten hiç bilmiyorum. Bu insanların çoğu için çok sıkıcı olabilecek bir içerik. Bunu kabul ediyorum. Ama ben sıkıcı olmayan vesaire bulduğum her içeriği tüketen biri olarak YouTube'da ya da Spotify'da benim gibi manyak bazı insanlar vardır ve illaki onlar hani bundan benim kadar keyif alacak başka birileri de vardır dünyanın öbür ucunda bir yerlerde diye düşünüyorum. Onların önüne düşerse sıkılmadan izleyebilirler. Çünkü yalnız olamam. Sıradan bir insanım ben de yani. Ben yapıyorsam yapan illaki başkaları vardır. Şimdi ne yaptım bugün? Önce onu anlatayım. Uyandım. Ayılmaya çalıştım ki bu bir süreç gerektiriyor. Hemen uyanıp pling diye beyni açılabilen insanlardan değilim. Öyle insanlar çok şanslı. O insanlar var bu arada. Benim eşim öyle bir insan. Ve onlar çok şanslılar. Bir de benim gibi beyni uyandıktan 1-1,5 bazen çeşitli bağlamlara ve durumlara göre 2-3 saat sonra açılabilen insanlar var. Biz de varız. Buradayız. Ne yaptım? Tabii ki internette Instagram'ı, YouTube'u vesaire böyle kaydırıp zombi gibi bir şeylere bakarak beynimin açılmasını bekledim. Ondan sonra beynim birazcık açılınca yataktan kalktım. Az önce dişlerimi fırçaladım. Sonra aç ilaçlarım var benim. Aç karnına içmem gereken. Tiroid, hipotiroidim var çünkü. Hipotiroid ilaçları aç içilmesi gereken ilaçlardır. Onu içtim. Onu içtikten sonra en az yarım saat bir şey yememem gerekiyor. Onu içtikten sonra da bu arada bir de bamya tohumu içiyorum. Çünkü dizimde bir sorun var. Bayağı sakatlığa gidebilecek kadar beni son dönemde yormuş bir problemim var. Dizimi açmakta ve açtıktan sonra kırmakta zorlanıyorum. Onda gideceğim yani randevu aldım doktordan. Ne çıkacak bilmiyoruz artık. Menisküs hasarı mı çıkacak yoksa kireçlenme falan mı diyecek hiç bilmiyorum. Tabii ki kilo da var.
Bana hemen kilo ver diyecekler falan filan. Bakacağız, bakacağız. Neyse onun için de annemin bana doğal bir ne denir, kolajen, doğal demeyeyim de bitkisel bir kolajen olduğunu söyleyerek verdiği bamya tohumlarından da içtim. Belki iyi gelir diye. Ve dolayısıyla yemek yememe daha yaklaşık bir yarım saat kadar olduğu için de oturup bir video çekeyim dedim yani bu aralıkta. Birazdan kalkacağım. Dünden ya da önceki günden kalma bir şeyler vardı dolapta. Onların yanına bir kahve hazırlayacağım ve kahvaltımı yapacağım ama önce tabii ki hala daha bunları yapamaz mıyım, hazırlamaya başlayamaz mıyım ya da aç karnına hiçbir şey yapamaz mıyım? Tabii ki canım yapmak istemiyor çünkü oturmak her zaman tatlıdır biliyorsunuz. Üşengeçlik yani, yapacak bir şey yok. Bakalım. İlacımı içtiğimde saat 10'a 7 vardı galiba. Saat şu an kaçmış? Onu bir geçiyor. Yani 4-5 dakika falan mı olmuş? Yok, 8 dakika olmuş. Daha var yani. Yarım saatinde olmasına daha var. Bugün neler yapmam gerekiyor? Şimdi önce bir şeyler yiyeceğim. Çünkü ben aç karnına hiçbir şey yapamıyorum. Bu çok güzel, çok tatlı bir bahane de olabilir. Kabul ediyorum ama yapamıyorum. Yemem başım dönüyor, midem bulanıyor. Canım istemiyor. O yüzden bu yarım saatlik ilaç açlığını bekleme süresi sonrasında kahvaltı edeceğim, kahve içeceğim. Kahve güzel bir dopamin kaynağı gerçekten. Bağımlı olmamaya çalışıyorum. Çünkü bağımlı olan arkadaşlarım var. Hayatları hem çok zor hem de çok maliyetli geçiyor. Kahveye bağımlı olmak kolay bir şey değil. Ama yine de dozunu tutturabilirsen ve bağımlı olmamaya çalışırsan çok güzel bir keyif ve dopamin kaynağı. Sonra kahvemi içeceğim. Dün yıkamış ve kurumuş eşyalar var, kıyafetler var. Bir de kurutucuya atmamam gereken işte mayo, spor kıyafetleri, spor sütyeni vesaire tarzı şeyler vardı. Onları asarak kurutmuştum. Onlar da kurumuştur. Onları toplamam gerekiyor. Nevresimler kirli. Nevresim değiştirmem gerekiyor ve bu gerçekten bugünün top görevlerinden bir tanesi. Çünkü nevresimleri çıkaracağım, kirliye atacağım, yatağı süpüreceğim. Süpürmek bütün ev işleri listesi içinde beni her zaman en çok sinir eden, en sevmediğim, en çok zorlandığım şeylerden biridir. Hiçbir zaman zevkli bir hale gelmedi. Yani yapacak bir şey yok. Hani iyi bir süpürge aldık, şu oldu, bu oldu. Yani bunun e, benim için kabul edilebilir bir keyif aralığına gelmesini bir türlü mümkün kılamadık yani. Bundan birazcık bunu daha keyifli hale getirebilsem yapmam biraz daha kolaylaşır ama asla keyifli hale gelmiyor süpürmek. Neyse. Yatağı süpürmeliyim. Yatak başlığını süpürmeliyim. Efendime söyleyeyim. Bir mic spreyi almıştım ben yatak ve koltuklarda kullanmak için. Ama bitmek üzereydi, hatırlamıyorum. Bitmediyse yatağı ondan sıkıp bir süre beklemek gerekiyor. Onda mic spreyini sıkıyorsunuz. Neydi? 2 saat camlar ve oda kapısı kapalı şekilde bekliyor. 1 saatte sonra cam açık bir şekilde havalanması gerekiyor. Böyle bir yatak mic'larındaki o akarları şey yapmak için bir sprey bu, temizleyebilmek için. Eğer kaldıysa bunu yapmam gerekir. Sonra o arada muhtemelen zaten nevresimler yıkanmış ve kurumuş olur. Yeni nevresim çıkarmama gerek kalmayabilir. Eğer mic spreyi sıkarsam yatağa. Nevresim geçirmek gibi bir şeyler var. Mutfak toplamak gereken bir durum var. Çöp toplanması ve çıkarılması gereken bir durum var. Duşa girmem gerekiyor bir noktada. Çünkü zaten kirliyim ve daha da kirleneceğim. Temizlik yaparken terleyeceğim falan. Ama bakın günlük hedeflerim bunlar ve tırnak içinde normalde nörotipik bir insan ben çok gördüm. Yani bunun tamamını zorlanmadan ve yani zorlanmadan demeyeyim, herkes zorlanıyor ama
büyük bir mesele haline getirmeden tamam bugünün hedefleri bu ve bugün bunlar yapılacak deyip hepsini yapabilen çok fazla insan biliyorum. Ama ben muhtemelen bunların 1/3'ünü falan yaparsam wow bunların ne kadar çoğunu yaptım falan deyip mutlu olacağım. Çünkü hiçbir zaman hedeflediğim şeylerin tamamını yapamıyorum. Ama eskiden hedeflediğim şeylerin tamamını yapamamak beni çok demoralize ediyordu. Ve çok başarısız, çok beceriksiz, çok böyle yetersiz hissediyordum. Ve çok kızıyordum ve suçluluk hissediyordum. Artık farklı olarak yapabildiklerim için mutlu olmaya, yapamadıklarım için de gibi bir tavır takınmaya başladım. Yani bu e, bir taraftan iyi oldu akıl sağlığım için. Yani mükemmelliyetçiliğimi birazcık bastırabilmenin bir yolu oldu bu. Kabul etmek yani. Mükemmel olmadığını, olamayacağını, hedeflerine ulaşamayacağını kabul etmek. Ama öteki taraftan da bilmiyorum evim hiçbir zaman mükemmelliyetçi olduğum zaman gerçi ben mükemmelliyetçiyken de bunları yapamıyordum ya. Hani hiçbir zaman ben hedefime ulaşamadığım için en azından suçluluk hissetmeyi bıraktım. Yani bu motivasyonu da düşürüyor mu biraz? Belki düşürüyordur. Hani belki kendini sürekli bununla bir şeylerle suçlayıp onu yapmalıydın, şunu yapmalıydın, işte şu var daha bunu yapmadın falan demek insanı güdülüyor. Beni güdülemiyordu ya. Şimdi tamam. Başka konuşmam bir yerden bir yere gidecekti. Size onun açıklamasını yapayım. Ama daha kafamdayken gitmesi gereken yerin yanlış olduğunu fark edip bu tarafa doğru kırdım. O yüzden konuşma böyle saçma ve dağınık bir şeye doğru döndü. Haksızmışım yani. Söylemeye çalıştığım şeyin haksız olduğunu daha söylemeden fark ettim özetle. O yüzden aman diyoruz bırak evi bok götürsün. En sevdiğim eee, feminist yürüyüş sloganlarından biridir. Bırak evi bok götürsün. Olduğu kadar yani. Ne yapalım? Kendime zarar mı vereyim arkadaş? Kendime zarar mı vereyim? Ya olmuyor. Bu kadar yapabiliyorum. Ne yapayım ya? Benden değerli mi ya? Değil mi? Canımdan daha mı değerli ya? Yap tamam bu kadar. Yapabildiğim kadar yani. Şu halimle beni tanıyanlar için şeyi çok isterdim. Bundan bir 3 yıl falan önceki halimi, 3 yıl 4 yıl önceki halimi ve mantalitemi görmenizi çok isterdim. Aradaki farkı yani inanamayabilirdiniz yani ben çünkü kendimi o kadar eziyet ediyordum ki bu tip şeylerde. İşte anksiyete krizleri falan geçiriyordum. Benim evime 2-3 gün önceden haber vermeden biri gelmeye kalktığında ben anksiyete krizi geçiriyordum ciddili yani. Şey abartmıyorum şaka değil yani bayağı. Evde böyle diye böyle şey üflemeli. Kese kağıdında üflemeli anksiyete krizleri falan. Ee, Yani niye? Niye anksiyete krizi geçiyordum? Evimi pis görecekler. Evimi dağınık görecekler. Yani öyle görünmemeliyim falan. O yüzden kusurlarımı da görebilme fırsatı vermek benim için çok yeni bir şey. Ve buna alışmaya çalışıyorum ve buna alışmaya bu kanalı da kullanarak alışmaya çalışıyorum diyeyim. Hani aslında bir kanalı açtım, videolar yüklüyorum falan ama bunu kendim için yapıyorum yani. Kendi çekincelerim, kendi takıntılarım artık daha önemsizleşsin, daha küçülsün. O kadar da bir şey değilmiş aslında yağı görebileyim, dışarıdan bakabileyim diye yapıyorum aslında. Bu bir doğru olup olmadığını henüz bilmediğim bir strateji benim için. İşe yararsa çok iyi olur. Yani işe yarama ihtimali var, yaramama ihtimali de var. Ama yararsa süper. Yani hem bir hobi gibi bir şey kazanmış olacağım. Hem de öbür taraftan normalde çok kendi içime düşen biri olarak, çok iç sesimden başka hiçbir şey duyamayan biri olarak dışarıdan nasıl göründüğümü daha rahat görmek için aslında bir fırsat bu.
Ben nasıl görünüyorum? Temizlik yaparken nasıl görünüyorum? İşte evi toplarken nasıl görünüyorum? Zannettiğim kadar zorlanmıyorum belki de. Ben içeriden hissettiğim şey çok zorlandım ama belki dışarıdan bakınca diyeceğim ki o kadar da zorlanmamışım. Bana saatler sürmüş gibi geldi ama bak 8 dakikada yapmışım mesela. Kendime kanıtlamaya çalışıyorum bir şeyleri ya. Yani çünkü beyin çok çarpıtıyor. Yani gerçekliği çok çarpıtan bir şey beyin. Gerçekliği daha olabildiği, dışarıdan göründüğü haliyle de algılayabilmek istiyorum. Başarılı olacak mıyım? Bilmem. Saate bir daha bakalım. 10'u 10 geçiyor. 17 dakika falan olmuş. Bir 15 dakika sonra falan ya da 15 değil bir 10 dakika sonra kalkıp kahvemi yaparım. Kahvemi yaptıktan sonra da zaten diğerini dolaptan alıp yiyeceğim. Kahvaltımı yapar. İnşallah işleri yapmaya başlarım. İlk ne yapmam gerekiyor? Şu an buna karar vermeliyim. Çünkü şu an buna karar vermezsem ertelediğim anda karar vermek beni yine bir süre daha atacak. Kendimi tanıyorsam. Şimdi buna karar vermeliyim. İlk önce ne yapacağım kahvaltıdan sonra? Galiba en mantıklı olan şey nevresimleri çıkarmak ve yıkatmak. Çünkü hem o çok daha uzun sürecek, onun bir de kuruma süreci olacak ve en önemlisi yatakta nevresim olmayacağı için öf çok sıkıldım birazcık yatayım sonra yaparım deme şansım olmayacak. Nevresimsiz olarak yatağa yatmak istemeyeceğim çünkü. İşte ADHD beyni bu şekilde hacklenir. Öğreneceksiniz. Kendi beyninizi hacklemeyi öğreneceksiniz. Kendi bug'larınızı bileceksiniz arkadaşlar. Başka türlü olmuyor. Başka türlü yaşanmıyor. Yani hep böyle kandırmak, beyne iş yaptırmak için sanki böyle bir çocuğa bir şey yaptırmak istiyormuş gibi, ikna etmeniz gerekiyormuş gibi uğraşacaksınız. Kendi beyniniz bir başka yani sizden bağımsız bir şeymiş gibi. Artık ben öyle ele alıyorum. Yani ben evliyim ama çocuğum yok ve asla olmasını istemiyorum. Hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani bunu yapabilecek, becerebilecek biri değilim. O skill'lere sahip biri değilim. Ee, Sevdiğim bir komedyen olan Ozan Akyol'un bir lafı vardı bir programında. Ben kendi çocuğumum diyordu. Ben de kendi çocuğumum. Yani ben sürekli benim beynim benim çocuğum gibi. Ben sürekli ona dil döküyorum. Bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum. Bir şeyler öğrensin diye uğraşıyorum. Bu kadar dürtüsel olmamasın. Sanki 3 yaşında bir çocuğu kontrol etmeye çalışırsınız ya. İşte bilirsiniz onu ya da sokakta görmüşsünüzdür. Hani 3 yaşında bir çocuk nedir? Dürtüsel bir canlıdır ve her şeyi yapmak ister. Oynamak, çığlık atmak, otokontrolü yoktur. Ve dışarıda onun elinden tutarken böyle sürekli aman yola atlamasın, aman çığlık atmasın, insanlar ona bakmasın, çok dürtüsel davranmasın, sakin olsun falan gibi onu kontrol etmeye çalışırsınız. İşte ben ve benim gibilerin beyniyle ilişkisi tam olarak böyle. Beynimiz bizim çocuğumuz ve başka bir çocuğumuz olmasına hiç ihtiyacımız yok. Büyümeyen bir beynimiz ve büyümeyen bir çocuğumuz var çünkü kafamızın içinde. O yüzden ikna edeceğim ya. Yani beynime şeker verip şu an bak yavrum şunu yaparsan şeker vereceğim sana evladım. Hadi gözünü sevdiğim. Hadi şu nevresimleri bir yıkayalım balım. Bak nevresimleri yıkayalım. Sana video açacağım YouTube'dan. Tablet vereceğim eline senin. Sen oyun oynayacaksın bak falan gibi. Çocuğu ikna ederek rüşvetle çocuk ikna edip onu sakin tutmaya çalışan ebeveynler gibi beynimizi ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla benim başka bir çocuğa hiçbir zaman ihtiyacım yok. Kafamın içinde var çünkü.
Dolap kapağı kırıldı. Kayıt altındayken. Yani böyle parçalar düştü içinden. Yoruldum. Yoruldum. Ve yorulduğum için sinirliyim şu an. Müziği durdurayım. İçeri gidip dinleneceğim. Niye sinirlisin diye sorarsanız verecek bir cevabım da yok. Sinirliyim şu an. Yorulduğum için sinirliyim. Artı dolabın da kapağının, rayının, sürgüsünün neyse onun atmış olmasına sinirliyim. Of yani nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Ayrıca da ilacımı içmeyi unutmuşum. Ona da sinirliyim. Ne mana? İş çıktı ya. İş çıktı şimdi. O dolabın kapağının sürgüsünün atmasının ne gereği vardı? Soruyorum. Neyse. Dinlenme zamanı. Kan ter içindeyim şu anda. Yaptığım şeylerin bazılarını çektim, bazılarını çekemedim. Şunu çekeyim. Acemilik. Bunlar hep acemilik. O yüzden her şeyi çekmediğim için yaptığım şeylerin bazılarını anlatıp o şekilde kendime de hatırlatıp puanlarımı vereceğim kendime. Önce bir su içeyim çünkü kan ter içindeyim. Çok terledim. Şimdi en son neler çektim size? Size nevresimlerimi çıkarıp kirliye attığımı, yıkattığımı, sonrasında dünden yıkanmış, kurumuş olan çamaşırları katlayıp kaldırdığımı çekmiş idim. Sonra ne yaptım? Çamaşırlarımı kaldırırken dolap kapağı düşmeye neredeyse düşüyordu üstüme. Bir şey kırıldı içinde, bu sürgü kısımlarından bir şey kırıldı. Onu kapattım. Şunu çekmedim size. Yatağı süpürdüm, yatak başlarını süpürdüm. Bu Might spreyimi sıktım. Camı kapattım, kapıyı kapattım. 2 saat kapalı, 1 saat açık olacak şekilde odada bekleyecek, havalanacak vesaire. Yatak odasından çıktım bunu yaptıktan sonra. Daha sonra kitaplığın tozunu aldım. Bir kısmını size çektim bunun. Görünür kısımlarım var, görünmeyen kısımları var. Kitaplığın tozunu aldım. Koltuğun arkasındaki, burada görmediğiniz şu an bu telefonu koyduğum bir rafımız var. Onun tozunu aldım. Zigon sehpaların tozunu ve onun üzerindeki pikabımızın tozunu aldım. Şurada bir laptop masamız var. Şu arkamda görmüş olduğunuz şişenin durduğu şu. Onun tozunu aldım. Sanırım bu kadar. Bunların tozunu aldım ve çok terledim. Ve şunu fark ettim. Bir posta daha katlanıp kaldırılmayı bekleyen çamaşır var. Onu fark ettim. Çünkü o arada nevresimler yıkandı ve nevresimleri kurutucuya attım.
Nevresimleri kurutucuya atmadan önce bir baktım, kurutucunun içi zaten doluymuş. Bir posta daha katlanacak çamaşır çıktı, bir sepet daha. Onları sepete aldım. Nevresimleri de kurutucuya aktardım. Şimdi nevresimler kuruyor ve bir sepet çamaşır daha katlanıp kaldırılmayı bekliyor. Mutfağa ise daha hiç giremedim. Ee, Bulaşıklar duruyor. Çöp bayağı bir birikti. Çöpün çıkması gerekiyor. Ama en azından kitaplığın tozunu aldım. Bir şeydir bu da. Şuradaki rafların her birinin iki taraflı olarak koridor ve salon tarafı olmak üzere iki taraflı olarak tozunu aldım. Şimdi masanın, sandalyenin tozunu alsam. Bir de şurada bir konsolumuz var. Bu konsolun üzerinde bizim bitkilerimiz var. Şurada gördüğünüz konsolunda tozunu alırsam sanıyorum salonun tozunu almak işi bitecek gibi tahmin ediyorum. Ama çok terledim, çok yoruldum. Yani bugün burada kalabilir artık. En azından ben dinlenene kadar. Şu an çok umudum yok gibi devam etmeye. Oh! Bırak evi bok götürsün.